Evet, müteahhit hesabı dediğimiz aslında arsa vasıflı bir gayrimenkulün üzerine yapılacak toplam brüt inşaat alanından arsa sahibine düşecek daire ve dükkana göre arsanın değerini bulma hesabıdır diyebiliriz. Tanımından da anlaşılacağı üzere bu hesabı yapabilmemiz için öncelikle değerlemeye konu olacak taşınmazın ya arsa vasıflı olması ya da kendi başına imar parseli olabilecek bir halde olması gerekliliğidir. Tarla vasıflı ve imara girmemiş bir alanda bu hesabı yapıyor olmak ortada oluşmamış bir sürü yapılaşma şartı olduğundan dolayı gereksiz ve geçersiz olacaktır. Tarla vasıflı taşınmazlarda kullanılacak en sağlıklı yöntem daha önce de anlattığımız gibi emsal kıyaslama yöntemi olacaktır. Tabi bu durumda dikkat edilecek en önemli unsurlarda da arsa değerlemesine dikkat edilecek hususları göz önünde bulundurulması gerekliliğidir. Şimdi konumuza dönecek olursak, genelde müşterimiz tarafından bize bir tapu fotokopisi veya il, ilçe, mahalle, ada, parsel ve yüz ölçümü bilgileri gönderilir. Ve buranın ederinin ne olacağı bilgisi istenir. Resimde görüldüğü üzere bize 8883 metrekare bir arsa gönderilmiş ve bizden bu arsanın fiyatı istenmektedir. Bu arsanın metrekare değerini hesap ederken bize gerekli olan bilgiler arsamıza yapılabilecek brüt inşaat alanı, bölgedeki daire metrekare satış fiyatı, bölgedeki dükkan metrekare satış fiyatı ve bölgedeki kat karşılığı inşaat oranlarıdır. Ancak bundan önce bu bilgilere girmeden bize gelen arsanın öncelikli olarak imar parseli olup olmadığı veya imar parseli olup olmayacağının kontrolünü yapıyoruz. İmar parseli ise hemen brüt inşaat alanının hesabını yaparız. Neydi formülümüz? Arsa alanı çarpı emsalimiz dediğimizde kaksımızı buluyorduk. Bunun da yaklaşık 1.30'un fazlasını aldığımız zaman brüt inşaat alanını hemen bulabiliyorduk. Akabinde bölgedeki daire ve dükkan metrekarelerinin satış fiyatları bilgisiyle kat karşılığı arsa oranını bulduktan sonra bu bilgileri de nereden alıyoruz? Emlak sitelerinden veyahut da bölgedeki bizim meslektaşlarımızdan alabiliriz, edinebiliriz bu bilgileri de. Bunları da aldıktan sonra arsanın fiyatını hesaplama boyutuna geçebiliriz. Örneğimizdeki arsamıza baktığımızda imar durumuna göre bakıldığında bu arsanın şu anda kadastro parseli halinde olduğu, henüz imar uygulaması görüp imar parseli haline dönüşmediği görülmektedir. Bakın yola terklerimiz var burada. Şurada bir kısım arsamız kalacak. Bir kısım da arsa, şu imar adası da komple bizim arsamız haline gelecek. Ondan sonra biz bu arsanın inşaat alanı hesaplarını yapmaya başlayabileceğiz. Evet. İmar parseli çalışmasını yapmış olduğumuz zaman 3242 metre yeşille gösterilen 2 emsalli 8 kat müsaadeli bir imar adasının komple kaldığını ve 1653 metrekarelikte diğer bir arsanın yine yeşille gösterilen yerinde bize terkler sonrasında imar parseli olarak kaldığını görmekteyiz. Buna göre toplam arsa alanımız 4896 metrekare gibi olup terk oranımız da %45 civarlarındadır. Yani belediyeye ayrıyeten ek bir terk alanı vermemize gerek yok. Hemen hemen tam birebir denk gelmiş gibi görülmektedir. Burada hesabını yaptığımız zaman 4896 metrekare 2 emsalle çarptığımızda 9780 metre, yaklaşık %30 da fazlasını aldığımızda 12715 metrekare bir inşaat alanımız olduğu görülmektedir. Bunu da kabataslak baktığımızda 140 metrekare brütten 3+1 olmak üzere 90 adet daire yapılabileceği aşikar görülmektedir. Tabi bu detay kesin hesapları mimarlar tarafından yapılması gerekli ama şimdi biz onlara girmiyoruz. Yaklaşık hesabı buluyoruz. Yani yaklaşık hesaplara göre arsamızın değerini tespit etmeye çalışıyoruz. Bu bilgilere de ulaştıktan sonra bölgedeki araştırmalarımız neticesinde daire metrekare satış fiyatının 2500 TL, dükkan metrekare satış fiyatının 5000 TL, kat karşılığı oranında %30 olduğunu tespit ediyoruz. Şimdi buna göre hesaba girdiğimiz zaman arkadaşlar 90 tane daire yapılan bir arsamız var. %30 kat karşılığı verildiğine göre biz burayı kat karşılığı verseydik 27 adet 140 metre brüt daire adımıza isabet edecekti. Buna göre daire metrekare satış fiyatının 2500 TL'den bir dairenin
yaklaşık olarak 350.000 TL gibi bir bedelle satılacağı aşikardır. Bir daire 350.000 TL ise 27 dairemiz de 9.450.000 TL gibi bir rakam olarak karşımıza çıkacaktır. Fakat bu rakam yıllara sari ve bu inşaatı biz aldık arsayı kat karşılığı verdik dediğimizde 3-5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu 3-5 yıllık süreçten sonra bize 9.450.000 lira bir de tekpare yekpare olarak gelmeyecek. Ne yapacak bize? Peyderpey gelecek. Dolayısıyla bu paranın bir günümüze indirgeme oranı olması gerekiyor. Bu arsanın kat karşılığı oranının günümüze indirgemesi ise yaklaşık olarak bu bedelin %50'si ile %60'ı arasındaki bedeldir. Yani arsa değeri dediğimizde burada 4.725.000 lirayla 5.670.000 TL arasında bir değer olması gerektiğidir. Bu bize sunulan 8.333 metrekare arsanın satış fiyatının bu rakamlar olması gerektiği bilgisine buradan ulaşırız. Arsa metrekare fiyatına baktığımız zaman da yaklaşık olarak 531 ile 638 TL arasında bu arsa alınırsa ederinde, değerinde alınmış olabilir. Ya da satışa çıkartılacaksa bu değerler arasında satışa çıkartıldığında pazarlığa tabi olmak suretiyle bu satış işleminin gerçekleştirilmesi mümkün olabilir. Burada gerçekten arkadaşlar şöyle bir şey vardır ki oradaki arsanın şu anda izaleyi şuradan satılmış değeri de 550 TL'dir. Biz burada ne yapmış olduk? Arsamızın hiç fiyat bilgisi bize verilmemişken sadece imar durum bilgisinden yola çıkarak bölgedeki daire metrekare satış fiyatı, dükkan metrekare satış fiyatı ve kat karşılığı oranlarına bakmak suretiyle bölgedeki bir arsanın metrekare fiyatının ne edebileceğini A'dan Z'ye tespit etmiş olduk. Bu yöntem aslında bir arsanın kat karşılığı getirisi hesap edilerek değerinin tespitini sağlar. Bu yöntem üzerine kapalı alan yapılabilen sanayi, depolama, lojistik, ticari ve sahil imarlı her türlü arsalarda kullanılabilir. Akaryakıt istasyonu, otel, AVM, hastane ve benzeri imarlı arsalarda bu yöntem kullanılması yanlıştır. Çünkü bu tarz imarlı yerlerde meydana gelecek kapalı alanlar üzerindeki yapının satışından elde edilecek gelirden ziyade işletme veya kira getirisi ön plandadır. Bu tarz imarlı yerlerde gelir hesabı, kira çarpanı, maliyet yöntemi ve benzeri diğer değerleme yöntemleri kullanılması daha isabetli olur. Bir önceki yaptığımız örnekteki gibi kabataslak olarak mimari bir yardım almadan yapmış olduğumuz hesaplamada yaklaşık olarak doğru değerlere de ulaşmış olduğumuzu görüyoruz. Evet arkadaşlar, yine mimari bir yardım almadan bulduğumuz verilerden yararlanmak suretiyle aynı arsanın kat karşılığı oranını da bilmediğimizi varsayarak hesap edebiliriz. Bu hesabı inşaat maliyeti ve toplam hasılat gelirini kullanarak yapacağız. Bunu yaparken öncelikli olarak o bölgede inşaat maliyet metrekare birim fiyatını tespit edeceğiz. Bayındırlık Bakanlığı tarafından zaten sürekli olarak inşaat sınıflarına göre yayınlanıyor. Fakat bir de piyasada genel geçer akçe olarak müteahhitlerin uygulamış olduğu ve sürekli olarak karşılaşmış oldukları bir metrekare birim fiyatı vardır. Bu metrekare birim fiyatını kullanmak suretiyle biz öncelikli olarak inşaatımızın maliyetini hesap edeceğiz. Sonra bu inşaatta yapmış olduğumuz daire dükkanların satışlarından elde edilen toplam hasılat gelirini bulacağız. Ve bu toplam hasılat gelirine inşaat maliyetini birbirine oranlaması suretiyle bu bölgedeki kat karşılığı oranını tespit edeceğiz. Şimdi bu örneğimiz için olayı ele alacak olursak burada zaten brüt alanımızın 12.715 metrekare olduğunu, buna 90 tane 140 metrekare daire yaptığımızı binaya hesaplamıştık. Bunu öngörmüştük. Yani 90 adet buraya 140 metrelik daire yapılır diye öngörmüştük. Buna göre de 12.715 metrekare brüt inşaat alanı hesap etmiştik. Bir dairenin satış fiyatının ise bölgede daire metrekare satış fiyatlarının 2.500 lira olduğundan yola çıkarak 140 metre bir dairemizin 350.000 TL edeceğini hesap etmiştik. Bölgedeki çalışmalara baktığımız zaman o bölgede inşaat yapan müteahhitlerden metrekare maliyetini kaça çıkardıklarını sorduğumuzda 1500 lira, 1600 lira gibi ortalama bir fiyat aldığımızı ve bunun da ortalaması olarak doğruluk
payını artırmak amacıyla 1550 TL gibi inşaat metrekare birim fiyatını bulmuş oluyorum. Şimdi buna göre inşaat maliyeti dediğimiz zaman arkadaşlar toplam brüt alan ve 1 metrekare inşaatı yapmam için harcamam gereken para miktarı olan 1550 ile çarptığımda bu inşaatımızı biz 19.708.250 TL gibi mal ediyoruz. Toplam hasılat geliri dediğimiz olay ise de şuydu. Biz bu binanın altına dükkan yapmadık. Buraya 90 tane 140 metrekare daire yapmıştık. Dolayısıyla bu 140 metreden 90 dairenin tamamının bize ait olduğunu hesap ederek bir daire fiyatı olan 350 bin ile çarptığımızda bu binayı komple sattığımızda 31.500.000 lira gelir elde ederiz diyoruz. Şimdi kat karşılığı oranı hesaplarken bir formülümüz var arkadaşlar. Bu formülümüz inşaat maliyeti bölü toplam hasılat. Bulunan bu değeri birden çıkartıyoruz ve yüzdesini hesap etmek için 100 ile çarptığımızda bu bulduğumuz değer bize bu inşaatı kat karşılığı olarak yaptığımızda sıfır kar ile yüzde kaça yapmamız gerektiğini söylüyor. Bizim bulduğumuz değerlere göre bu örneğimiz için kat karşılığı oranımıza baktığımızda bakın 19.708'in 31.500'e bölünmesi ve bu rakamın birden çıkarılarak 100 ile çarptığımızda %37.4 oranında karsız kat karşılığı oranını buluyoruz. Tabii hiçbir işlem karsız yapılmayacağı için ne yapılması gerekiyor? Bunun belli bir kar marjı olması gerekiyor. Genelde inşaat işlerinde ortalama kar oranı %20, %25 gibidir arkadaşlar. Buna istinaden de biz ne yapmış oluyoruz? %37.4 karsız olarak bir kat karşılığı oran bulduysa bunun %20 daha aşağısında yani benim karım kalacak %20'yi bundan çıkardığım zaman aşağı yukarı %29.90 yani %30 gibi buranın kat karşılığı oranı olabilir. Ben buradaki arsaya %30 kat karşılığı teklif götürürsem bu inşaatı yaptığımda bu işin sonunda %20 kar elde edebilirim diyebiliriz. İşte burada söylemeye çalıştığımız olay da şu arkadaşlar. Bir önceki örneğimizde ne yaptık? Bölgenin kat karşılığı oranını bulduk, tespit ettik. Orada yüzde kaça gittiğini, o oranı kullanarak bölgedeki daire ve dükkan metrekare satış fiyatlarından yararlanmak suretiyle arsanın fiyatını hesap edebildik. Bu örneğimizde ise inşaat maliyeti ve toplam hasılat değerlerini kullanmak suretiyle bölgedeki arsanın kat karşılığı oranını hiç bilmesek dahi kat karşılığı oranını da ne olması gerektiğini kabaca hesap edebileceğimizi görmüş oluyoruz. Dediğim gibi bunlar mimari çalışma desteği almadan kaba taslak yapılan hesaplar ama doğruluk payı %5, %10 hata ile tutar. İşin ciddileşmesi durumunda biz buraya kesin alacağız veyahut da kesin inşaat yapacağız boyutları gündeme girdiği zaman mimari çalışmaların yapılması ve mimari çalışmalarla bu hesapların yapılması daha yerli, daha doğru ve daha isabetli olacaktır. Bu hesaplamaları yapabilmek için arsa eğitimini baştan sona kadar almış olmanız gerekmektedir. Bu eğitimleri aldıktan sonra siz de burada olduğu gibi bir arsanın sadece ada parsel ve yüz ölçümü bilgisi verilmesinin akabinde imarına bakarak ve bölge rayişlerinden yararlanmak suretiyle o arsanın fiyatını bulabilir veya o arsaya götürülebilecek kat karşılığı oranını tespit edebilirsiniz.